Turgenev'in o meşhur klasiği Babalar ve Oğullar. Bu sadece bir roman değil, aslında nesiller boyu süren eski ile yeninin o bitmek bilmeyen savaşının hikayesi. Her şey küçücük bir ailenin yemek masasında başlıyor gibi görünüyor ama bir bakıyorsunuz ki konu bütün bir ülkenin geleceğine dair büyük bir kavgaya dönüşmüş. Gelin bu derin çatışmanın tam kalbine, köklerine inelim. Her şey aslında bir babanın kalbinde başlıyor. Üniversiteden dönen oğlunu beklerken aklında, dilinde tek bir şey var. Oğlum, arkadaşa. Bu an sadece bir babanın oğluna kavuşma anı değil. Bu aynı zamanda eski, bildik, geleneksel dünyanın karşısına neyin çıkacağından habersiz son huzurlu anları. Şimdi gözünüzde canlandırın, takvimler 20 Mayıs 1859'u gösteriyor, karşımızda Nikolay Kirsanov var, 40'lı yaşlarında nazik, romantik ruhlu bir toprak sahibi, şiir okumayı seven, viyolonsel çalan, eski değerlere yürekten bağlı biri. Kısacası o, babalar kuşağının yani geleneğin ta kendisi. Ve işte o beklenen an geliyor. Oğlu Arkadi ya da babasının ona seslendiği gibi Arkaş'a nihayet görünüyor. Ama bu kavuşma Nikolay'ın hayal ettiği gibi olmayacak. Hiç olmayacak. Çünkü Arkadi yanında öyle birini getiriyor ki Kirsanovların o sakin, düzenli dünyasını kökünden sarsacak. Evet, bu yeni ve sarsıcı güç, Arkadi'nin arkadaşı Yevgeni Bazarov. Kendine güveni tam, zeki, hayatını bilime adamış radikal bir genç. O geniş alnı, sakin ama kendinden emin gülümsemesi ve dobra tavırlarıyla Bazarov daha ilk saniyeden itibaren bu dünyaya ait olmadığını bas bas bağırıyor. Şimdi çatışmanın bir tarafında babalar var yani eski kuşak ama onlar bile kendi içlerinde aynı değiller. Bir yanda romantik, duygusal baba Nikolay, diğer yandaysa aristokrat amca Pavel. Üstünden çıkarmadığı İngiliz takımları ve asla taviz vermediği prensipleriyle eski düzenin kalesi gibi adeta. Hayata bakışları farklı olsa da Bazarov'un temsil ettiği bu yeni tehdit karşısında anında aynı safta birleşiveriyorlar. Biliyorsunuz büyük fırtınalar genelde öyle gürültüyle başlamaz, küçük kıvılcımlarla başlar. İşte burada da aynısı oluyor. Mesela Bazarov sanat muhabbeti yapmak yerine kurbağa kesip biçmeyi daha ilginç buluyor. Baba Nikoroy tam Pushkin'den en sevdiği dizeyi okuyacakken Bazarov onu gayet umursamaz bir şekilde bölüp bir kibrit istiyor. Bu rahat tavırlar hayatını jilet gibi kurallar üzerine kurmuş amca Pavel'i tabii ki anında çileden çıkarıyor. Bazarov'a göre ise Pavel'in bu aristokrat tavırları boş bir gösterişten başka bir şey değil. Bu küçük sürtüşmeler, ufak tefek atışmalar evin içinde alttan alta bir gerilim yaratıyor. Ve sonunda bu gerilimin bir adı konuyor. Amca Pavel dayanamayıp Arkadia'ya arkadaşının bu akıl almaz, bu şok edici felsefesinin ne olduğunu sorduğunda romanın ve aslında bütün bir dönemin en can alıcı kavramıyla yüzleşiyoruz. İşte eski kuşağın aklını kemiren soru bu. Nedir bu felsefe? Nasıl bir şeydir ki bu? Yerleşik bütün değerleri, sanatı, ilkeleri, hatta aile bağlarını bile bir kalemde silebiliyor. Anlamaya çalışıyorlar ama nafile. Ve Arkadiye'nin verdiği cevap, Kirsanovların dünyasında adeta bir deprem etkisi yaratıyor. Nihilist, hiçbir otorite önünde eğilmeyen, hiçbir ilkeyi inanarak kabul etmeyen kişidir. İşte bu tanım her şeyi değiştiriyor. Artık hiçbir şey kutsal değil, her şey sorguya açık. Nihilizm kelimesi bir kere ağızdan çıktıktan sonra artık üstü kapalı imalar, iğneleyici laflar dönemi bitiyor. Ailenin o sakin yemek masası iki farklı dünyanın, iki kuşağın kafa kafaya geldiği bir savaş alanına dönüşüyor. Artık kelimeler birer kılıç. İlk salvoyu tabii ki amca Pavel yapıyor. Geleneksel düzeni, ahlakı ve her şeyden önemlisi ilkeleri savunuyor. Ona göre aristokrasi sadece bir sınıf değil, toplumu bir arada tutan bir onur, bir görev anlayışı. Bazarov'un cevabı ise tam bir karşı taarruz. Eski kuşağın bütün o değerlerini ifade eden kelimeleri, yani onların dilini yabancı ve yararsız diyerek bir çırpıda çöpe atıyor. Bu sadece bir fikre karşı çıkmak değil, o fikri var eden dili tamamen yok etme girişimi. İşte bu yıkımın ortasında o iyi kalpli, naif Nikolay bir orta yol bulmaya, bir uzlaşma zemini aramaya çalışıyor. Tamam diyor, her şeyi yıkıyorsunuz, anladık. Peki ama yerine ne koyacaksınız? Bu aslında her devrimci harekete sorulan o en temel soru. İnşa planınız ne? Bazarov'un cevabı ise buz gibi ve belki de en ürkütücü olanı bu. Bu artık bizim işimiz değil diyor. Önce ortalığı temizlemek gerekiyor. Yani onların görevi bir şey inşa etmek değil. Onların görevi eski ve çürümüş olduğuna inandıkları her şeyi yerle bir etmek. Yeniden inşa mı? O başkasının sorunu.
İşte tam bu noktada anlıyoruz ki bu tartışma artık Kirsanoğulların yemek masasından çok daha büyük bir şey. Bu 1860'ların çalkantılı Rusyasında bir ulusun ruhu için, geleceği için verilen mücadelenin ta kendisi. Bir tarafta babaların idealist, romantik ve ilkelere körü körüne bağlı dünyası var. Diğer yanda ise oğulların materyalist, bilimsel, her şeyi inkar eden ve sadece faydalı olanı değerli bulan dünyası. Kirsanov ailesinde yaşanan bu kavga aslında o dönem Rus toplumunu tam ortadan ikiye bölen o derin ideolojik uçurumun minicik bir modeli. Ama biliyor musunuz, tüm bu büyük felsefi kavgaların, bu afili lafların arkasında aslında çok basit, çok insani bir trajedi yatıyor. Nikolay bir gün gizlice oğlu Arkadiy'in Bazarov'a kendisi için geri kalmış, modası geçmiş biri dediğini duyuyor. İşte o an bir babanın kendi öz evladı tarafından ne kadar çağ dışı görüldüğünü fark ettiği o kalp kırıcı an. İşte bu kişisel acı bizi romanın merkezindeki o evrensel soruya getiriyor. Tam 150 yıl önce Rusya'da sorulmuş ama sanki bugün bizim için sorulmuş gibi taze bir soru. İlerleme dediğimiz şey illaki geçmişi yok etmek zorunda mı? Yeni bir kuşağın kendini var edebilmesi için bir öncekini inkar etmesi gerçekten şart mı? Babalar ve oğulların bize bıraktığı, cevabı hiç de kolay olmayan o büyük miras. İşte bu.